Ne klasik bir anıt, ne de tanıdık bir tarih anlatısı. Eski Yugoslavya'nın dağlarında ve ormanlarında, çoğu zaman ulaşılması zor coğrafyalarda yükselen sıra dışı yapılar vardır. İlk bakışta ne oldukları kolayca anlaşılmaz. Bu yapılar spomeniklerdir. Beton ve çelikten oluşan bu devasa formlar, çevrelerindeki doğayla tuhaf bir uyum içindedir. Ne bir şehir meydanında dururlar, ne de gündelik hayatın içindedirler. Aksine, insanı bilinçli olarak gündelik olandan koparan mekanlara yerleştirilmişlerdir. Bu anıtlar bakıldığında bir isim söylemez, bir yüz göstermez, bir kahraman anlatmaz. Sadece durur ve izleyiciyi düşünmeye zorlar. Spomenik kelimesi Sırpça-Hırvatça'da basitçe anıt anlamına gelir. Ancak Yugoslavya bağlamında bu kelime çok daha büyük bir projeye işaret eder. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından mihver devletlerine karşı verilen mücadelenin anısını yaşatmak için ülke çapında kapsamlı bir anıt inşa süreci başlatıldı. Bu süreç yalnızca sembolik değil, aynı zamanda sistematikti. Savaşın yaşandığı alanlar, direniş hareketlerinin merkezleri ve toplu kayıpların meydana geldiği bölgeler özellikle seçildi. Anıtlar, tarihin yaşandığı yere geri yerleştirildi. 1961 yılına gelindiğinde, Yugoslavya genelinde 14.000'den fazla anıt vardı. Bu sayı, anmanın bireysel değil, kamusal ve kolektif bir sorumluluk olarak ele alındığını gösteriyordu. Spomenikleri benzersiz kılan şey, ne sayıları ne de ölçekleridir. Asıl fark, nasıl temsil ettikleridir. Bu anıtlarda kral yoktur, general yoktur, zafer pozu veren figürler yoktur. Bunun yerine tamamen soyut formlar kullanılır. Keskin beton yüzeyler, parçalanmış kütleler, yukarı doğru açılan yarıklar ve alışılmadık geometriler. Bu soyutluk rastlantısal değildir. Geleneksel anıtların aksine izleyiciye hazır bir anlam sunmaz, bir hikaye anlatmaz, bir kahraman seçmez. Anlam, izleyicinin deneyimiyle oluşur. Bu yaklaşım, anıtı izlenen bir nesne olmaktan çıkarıp, deneyimlenen bir mekana dönüştürür. Size ait olmayanı istemeyin. Size ait olandan da vazgeçmeyin. Bu söz, Yugoslavya'yı bir arada tutmak için büyük çaba gösteren Josip Broz Tito'ya ait. Yugoslavya'yı ondan bağımsız anlatmanın mümkün olmadığı Tito, 20. yüzyılın en etkili ve en tartışmalı siyasi figürlerinden biridir. Yalnızca Yugoslavya'nın lideri değil, parçalanma potansiyeli yüksek bir coğrafyada, farklı kimlikleri tek bir siyasal çatı altında tutmayı başaran bir figürdür. Tito, İkinci Dünya Savaşı sırasında Yugoslav Partizan Hareketi'nin lideri olarak ortaya çıktı. Nazi işgali ve faşist rejimlere karşı verilen direnişin simgesi haline geldi. Savaşın ardından ise Yugoslavya'nın kurucu lideri oldu ve ülkeyi yıllar boyunca yönetti. Onu, döneminin diğer liderlerinden ayıran temel özelliklerden biri, milliyetçilik karşıtı duruşuydu. Tito, Yugoslavya'yı tek bir etnik kimlik üzerinden tanımlamayı reddetti. Bunun yerine, kardeşlik ve birlik ilkesi etrafında şekillenen, çok etnisiteli bir devlet modeli inşa etmeye çalıştı. Bu yaklaşım, yalnızca politik söylemde değil, eğitimden kültüre, sanattan mimariye kadar pek çok alanda etkisini gösterdi. Tito'nun Yugoslavya'sında bireysel kahramanlar, ulusal mitler ya da etnik üstünlük anlatıları bilinçli olarak geri planda bırakıldı. Çünkü Tito'ya göre bir grubu yüceltmek, diğerlerini dışlamak anlamına geliyordu.
Uluslararası alanda da Tito, Soğuk Savaş'ın iki kutbu arasında bağımsız bir çizgi izledi. Ne tamamen Doğu bloğuna ne de Batı'ya bağlı kaldı. Bu duruş, Yugoslavya'yı bağlantısızlar hareketinin öncülerinden biri haline getirdi ve ülkeye özgün bir siyasal konum kazandırdı. Tito'nun liderliği, otoriter yönler taşımasına rağmen Yugoslavya'nın uzun süreli istikrarında belirleyici oldu. Ancak bu istikrar, büyük ölçüde onun kişisel karizmasına ve denge siyasetine dayanıyordu. Tito'nun ölümünden sonra bu denge giderek zayıfladı ve ülke, bastırılmış gerilimlerin yeniden ortaya çıktığı bir sürece girdi. Spomenikler tam da bu bağlamda anlam kazandı. Tito'nun politik vizyonunun mekansal karşılığı olarak tasarlanan bu anıtlar, bireysel liderleri değil, ortak direnişi, kolektif hafızayı ve birlikte yaşama fikrini temsil eder. Bu yüzden Tito'yu anlamadan Spomenikleri anlamak mümkün değildir. Hırvatistan'ın ıssız dağlarında, sanki bu dünyaya ait değilmiş gibi duran devasa bir beton kanat yükseliyor. Burası, Moslavina halkının devrim anıtı. 1967 yılında ünlü heykeltıraş Dušan Jamonja tarafından tasarlanan bu yapı, İkinci Dünya Savaşı'nda direnen halkın anısına inşa edildi. Ancak o dönemki benzerlerinden çok farklı bir ruhu var. Klasik heykellerin aksine, brutalist mimarinin en uç noktasını temsil eden bu anıt, merkezindeki metalik gözü ve iki yana açılan kanatlarıyla adeta donmuş bir patlamayı ya da havalanmak üzere olan fütüristik bir anka kuşunu andırıyor. Savaşı ve yıkımı sembolize etmek için neden bir çiçek seçilir? Hırvatistan'ın Jasenovac bölgesinde yükselen taş çiçek. Orijinal adıyla The Stone Flower, bu sorunun en sarsıcı cevabı olarak duruyor. Mimar Bogdan Bogdanović tarafından 1966 yılında tamamlanan bu devasa beton anıt, İkinci Dünya Savaşı'nın en karanlık noktalarından biri olan Jasenovac toplama kampının üzerinde yükseliyor. Ancak Bogdanović, burayı bir nefret ya da intikam sembolü olarak değil, imkansız bir yerden filizlenen umut olarak tasarladı. Kaosun içinden zaferle çıkmak için ne kadar ileri gidebilirsiniz? Bosna Hersey'in Sarp dağları arasında devasa bir kayanın ikiye yarılıp göğe doğru fırlatıldığını hayal edin. Burası Sutjeska Muharebesi anıtı. 1971'de heykeltıraş Miodrag Živković tarafından inşa edilen bu dev anıt, İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı ve en belirleyici sahnelerinden birini ölümsüzleştiriyor. Tasarım o kadar dinamiktir ki, baktığınızda betonun sertliğini değil, bir patlamanın enerjisini hissedersiniz. Birbirine doğru eğilen ama asla dokunmayan o iki dev kütle, düşman kuşatmasını yarmayı ve imkansız bir zaferle özgürlüğe çıkışı simgeliyor. Belgrad yakınlarındaki Kosmaj Dağı'nın zirvesinde, ormanın derinliklerinden göğe doğru uzanan 5 devasa parmak yükseliyor. Bu anıt, Kosmaj müfrezesi şehit anıtı. 1970 yılında sanatçı Vojin Stojić ve mimar Gradimir Medaković tarafından tasarlanan bu yapı, ilk bakışta bir uzay üssünü ya da başka bir galaksiden dünyaya inmiş bir yıldızı andırıyor. Ancak bu, fütüristik formun altında derin bir sadakat hikayesi yatıyor. Birbirinden bağımsız görünen ama merkezde birleşen bu 5 beton kütle, işgale karşı omuz omuza veren direnişçilerin birliğini ve sönmeyen bir özgürlük ateşini simgeliyor.